Merhaba, bugün felsefenin en akıl almaz bilmecelerinden birine dalıyoruz. Var olmayan şeyler hakkında nasıl konuşabiliyoruz? Mesela Sherlock Holmes pipo içerdi dediğimizde, eğer Sherlock Holmes diye biri hiç var olmadıysa biz kimden bahsediyoruz? Bakın bu basit gibi duran soru aslında hepimizin gerçekliği nasıl anladığını temelden sarsan bir soru. Gelin bu muammanın katmanlarını birlikte aralayalım. Ve başlamadan hemen önce eğer bu tür felsefi derinlikleri seviyorsanız lütfen bir saniyenizi ayırıp Kitap Felsefe kanalına abone olun. Desteğiniz bu tarz içerikleri hazırlamamız için bize gerçekten büyük güç veriyor. Evet, ilk bölümümüzle konuya giriş yapalım. Var olmayanın bilmecesi. Burada sorunun tam olarak ne olduğunu ve filozofların uykusunu neden kaçıldığını masaya yatıracağız. İşte meselenin kalbi tam olarak bu soru. Sherlock Holmes yoktur dediğimizde gayet anlamlı bir cümle değil mi? Herkes ne demek istediğimizi anlıyor. Ama bir anlığına mantık şapkamızı takıp düşünelim. Bir şey hakkında bir iddiada bulunmak için o şeyin en azından bir şekilde referans alınabilir olması gerekmez mi? Yani Sherlock Holmes yoksa o kim ki hakkında yoktur diyebiliyoruz. Cümle sanki hem birine işaret ediyor hem de aynı nefeste o kişinin varlığını reddediyor. İşte bu tam bir felsefi düğüm. Peki nasıl çözeceğiz? Bu bilmece, John Stuart Mill gibi filozofların öne sürdüğü, aslında kulağa çok mantıklı gelen bir fikre tosluyor. Mill'e göre isimler, nesnelere yapıştırılmış etiketler gibidir. Basit, bardak kelimesi şu nesneye, Aristoteles ismi de o antik filozofa işaret eder. Ama eğer isimler sadece birer etiketse, ortada etiketleyecek bir nesne yokken Sherlock Holmes ismini nasıl kullanırız? Sherlock Holmes yoktur demek, sanki elinizde boş bir etiketle bu etiketin yapışacağı bir şey yok demeye benziyor ki bu da anlamsız. Peki, felsefe tarihi bu imkansız gibi görünen bilmeceye nasıl bir çözüm önerdi? Şimdi sahneye Gottlob Frege ve Bertrand Russell gibi devlerin çıktığı o klasik cevabı inceleyeceğiz. Hazır olun, çünkü bu çözüm ismin ne olduğuna dair bildiğimiz her şeyi değiştirecek. İşte bu tabloda felsefedeki o büyük kırılmayı net bir şekilde görüyoruz. Solda Mill'in basit etiket teorisi var. Sağda ise Frege ve Russell'ın devrim niteliğindeki fikri, isimler aslında birer buzdağının görünen yüzü. Onlara göre her isim altında yatan gizli bir tarifi, bir tanımı saklar. Yani bir ismi kullandığımızda aslında o ismi taşıyanı benzersiz kılan bir dizi özelliği zihnimizde canlandırırız. İşte bu fikrin özü tam olarak bu, Frege-Russell doktrini. Bu doktrine göre Napolyon dediğimizde aklımızdaki sadece bir isim değil, aslında Waterloo'da yenilen komutan ya da Fransa'nın imparatoru gibi o kişiyi tek ve benzersiz kılan bir veya daha fazla tarifi kastediyoruz. İsim bu tarifler için bir nevi kod adı, bir kısaltma görevi görüyor. Bu, oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısı. Ve bu doktrinin sonuçları gerçekten büyüleyici. Artık varoluşla ilgili cümleler mantıklı bir zemine oturuyor. Bakın, Napolyon var oldu demek artık gizemli bir şekilde bir nesneye varlık yüklemek değil. Sadece Waterloo'da yenilen komutan tarifine uyan gerçek bir kişinin yaşamış olduğunu söylemek demek. Daha da önemlisi, Sherlock Holmes var olmadı demek, olmayan bir şeyden bahsetmek anlamına gelmiyor. Aksine 221 B. Baker sokağında yaşayan dahi dedektif tarifini karşılayan hiç kimsenin olmadığını söylemiş oluyoruz. Yani varlık nesnelerin değil, tariflerin bir özelliği haline geliyor. Bir tarif ya bir şeye uyar ya da uymaz. Problem çözüldü gibi, değil mi? Yaklaşık bir asır boyunca bu zekice çözüm felsefe dünyasında standart kabul edildi. Her şey yolunda görünüyordu. Ta ki sahneye Saul Kripke çıkana kadar. Kripke bu zarif yapıya basit ama bir o kadar da yıkıcı bir soruyla meydan okudu. Kripke'nin argümanının merkezinde aslında hepimize çok doğal gelen bu tür cümleler var. Bir düşünelim, Musa yaşamış olabilir ama belki de İsrailoğullarını Mısır'dan hiç çıkarmamıştır. Bu cümle bize gayet mantıklı geliyor değil mi? Tarihin farklı akabileceği bir olasılığı, yani farklı bir mümkün dünyayı hayal ediyoruz. İşte Kripke'nin vurduğu darbe tam da bu noktada geliyor. Eğer Frege ve Russell'ın teorisi doğruysa ve Musa ismi İsrailoğullarını Mısır'dan çıkaran kişi tarifinin bir kısaltmasıysa, o zaman az önceki cümlemiz şu anlama gelir. İsrailoğullarını Mısır'dan çıkaran kişi yaşamış olabilir ama İsrailoğullarını Mısır'dan hiç çıkarmamıştır. Bu ne demek? Bu X değildir demekle aynı şey. Apaçık bir çelişki. Klasik teori olasılıklar hakkında konuşmaya başladığımızda işte böyle çöküyor. Peki Kripke'nin alternatifi ne? Ona göre isimler, tarifler gibi değişken ve esnek değil, onlar katı belirleyicilerdir. Ne demek bu?
Şu demek, Musa ismi bizim dünyamızda da, aklınıza gelebilecek tüm diğer olası dünyalarda da her zaman aynı kişiye, yani Musa'ya işaret eder. Musa'nın ne yaptığı, hangi tariflere uyduğu önemli değil. İsim bir kere o kişiye bir çapa gibi atıldıktan sonra tüm olasılıklarda hep onu takip eder. Bu aslında Mill'in etiket fikrinin çok daha güçlü ve modern bir versiyonu. Tamam, Kripke'nin teorisi güçlü ama eğer isimler var olan belirli kişilere bu kadar sıkı sıkıya bağlı birer çapaysa en başa Sherlock Holmes sorununa geri dönmüş olmuyor muyuz? Var olmayan birine bir ismi nasıl çapalayabiliriz ki? Kripke'nin buna da inanılmaz derecede zekice bir cevabı var. Kripke, mış gibi yapma ilkesi diye bir şey öneriyor. Diyor ki, kurgu, isimlendirme teorileri için özel bir baş ağrısı değil. Çünkü bir yazar, Sherlock Holmes adını kullandığında aslında hepimiz bir oyunun parçası oluyoruz. Yazar, Sherlock Holmes adında gerçek bir dedektif varmış ve ona bu ismi vermiş gibi yapıyor. Biz okurlar da bu oyuna katılıyor ve varmış gibi okuyoruz. Yani kurgu, gerçek bir isimlendirme eylemi değil, bu eylemin bir taklidi, bir mış gibi yapmasıdır. Tabii bu çığır açan fikirler bir anda ortaya çıkmadı. Kripke tüm bu düşüncelerini 1973'te Oxford Üniversitesi'nde verdiği çok prestijli John Locke derslerinde detaylıca anlattı. Bu dersler daha sonra referans ve varoluş adıyla kitaplaştırıldı ve analitik felsefenin gidişatını resmen değiştirdi. Bu ilkenin en önemli sonucu şu: kurgu artık bir isimlendirme teorisinin doğruluğunu kanıtlamak zorunda olduğu o nihai sınav değil. Bir teorinin kurgusal isimleri açıklaması gerekmiyor çünkü kurgu zaten isimlendirme kurallarının işlediği bir dünya varmış gibi davranıyor. Bu problemi çözmekten çok onu çok zarif bir şekilde oyunun dışına itmek demek. Kripke, Sherlock Holmes meselesini bu mış gibi yapma hamlesiyle çözdükten sonra durmuyor. Daha da derine iniyor ve bizi çok daha tuhaf, çok daha düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor. İşte şimdi işlerin gerçekten ilginçleştiği yere geldik. Kripke diyor ki, biz Hamlet hakkında konuşuyoruz dediğimizde aslında gerçekten de bir şey hakkında konuşuyoruz. Bu şey etten kemikten bir insan değil ama Shakespeare'in hikayesi tarafından yaratılmış gerçek bir soyut nesne. Tıpkı 3 sayısının ya da satrançtaki şahmat kuralının fiziksel bir varlığı olmasa da gerçek olması gibi. Hamlet karakteri de Shakespeare'in anlatımıyla varlığa getirilmiş kültürel bir objedir. Ve bu bizi en kışkırtıcı sorumuza getiriyor. Eğer Hamlet, soyut bir nesne olarak, yani bir kurgusal karakter olarak gerçekten varsa, o zaman biz birine, hayır Hamlet diye biri gerçekte yoktu dediğimizde neyi kastediyoruz? Belki de var olmak kelimesinin birden fazla anlamı var. Belki de inkar ettiğimiz şey onun soyut varlığı değil, Danimarka'da yaşamış etten kemikten bir prens olarak o somut varlığıdır. İşte bu soru bizi varoluşun katmanlı doğası üzerine düşünmeye zorluyor ve gösteriyor ki bazen en basit kelimeler en derin felsefi gizemleri saklar.